Merhabalar, selamlar güzel terazi burçları kanalıma hoş geldiniz. Bakalım Ağustos ayında sizleri neler bekliyor? Güneş, yükselen, ay burcu, terazi olanları Ağustos ayında neler bekliyor? Hangi sürprizlerle, hangi mesajlarla karşılaşacaklar? Şimdi arkadaşlar bir açık bir de kapalı bir mesajınız var. Öncelikle açık mesajınıza baktığımda şunu söylüyor. Sen tamamen aşkla donatılan, tamamen bir eril enerjisin. Zaten burcun itibariyle eril enerjin var. Ve bu Ağustos ayında daha da ayyukaya çıkabilir. Daha da böyle gündeme gelebilir. Ve tabii ki aşkla donatıldığın hem evet partner tarafından ya da yeni birisi hayatına gelip tam bir aşk insanısın. Yani aşk kadınısın, aşk erkeğisin. Yani muhteşem bir dönem. Hem seviyorsun hem de sevdiğin gibi seviliyorsun. Bu açıdan çok çok şanslı olduğunuzu söyleyebilirim. Onun dışında burada sadece hani var olan birisi tarafından sevileyim ya da hayatıma yeni bir girsin işte bana aşık olsun gibisinden de evet bunlar tabii ki var. Kupa Kralı zaten aşk hayatını anlatır ama onun haricinde bir de arkadaşlar kimi insan başarıya, işine aşıktır. Bu konularda da bir yükseliş var. Derseniz ya ben parayı çok seviyorum. Hani onsuz bir şey yapamıyorum. Gerçekten hani. O zaman siz ve para arasında çok ciddi bir çekim oluşmaya başlayabilir. Aynı zamanda kupa serisi sadece aşk hayatını anlatmaz. Genel başarılarınızı, hayatta yakalayacağınız yeni fırsatları anlatıyor. Demek ki terazi burçlarına Ağustos ayında yeni kapılar açılma ihtimali söz konusu. Onun dışında sevgili dostlar, şimdi bir değnek konusu var. Değnek konusunda iki konusu vardır. Birincisi, bir şeyleri yapıyorsun ama bir taraftan kaçırıyorsun. Hani bir taraftan düzeltirken bir taraftan bozduğunuz şeyler olabilir. Hani aman işlerimi toparlayayım derken evi, aile hayatını ihmal ediyor olabilirsiniz. İşte arkadaşlarım kırılmasın etmesin derken bir yandan arkadaşları çok zaman ayırınca ev hayatı kalıyor olabilir. Yani her yere yetişemediğinizi, bir taraftan bir şeyler yapılırken bir taraftan bazı şeylerin bozulduğunu ifade ediyor ve bu çok örtük bir anlam. Yani kimse size kalkıp da suratınıza sen böyle yaparken terazi burcu bir yandan da başka şeyleri ihmal ediyorsun. Çok çalışırken sağlığını ihmal ediyorsun demiyor. Ama bir şeyler size bu dönemde ışık yakabilir. Bu şekilde. Artı sevgili dostlar, artık bir şeyleri böyle kucakladığınız bir, yani yeter ya, hani ailece bir birleşelim artık. Varsa hatalarımız bunları görmezden gelelim. Belki aşk hayatında bir birliktelik, bir buluşma durumunuz olabilir. Burada da senin de hataların vardı, benim de hatalarım vardı. Hani bir şeyleri tabii ki görmezden geleceğiz. Birbirimize kusur değil, güzellik arayalım. Olayları olabilir. Bir meslek seçerken her mesleğin güzel ve sıkıntılı yanları vardır. Siz biraz daha olumlu ve pozitif tarafına odaklanıyorsunuz. Çünkü niye? Artık kariyerinizi, ailenizi, yuvanızı, işinizi, paranızı artık toparlamanız gerekiyor diyebilirim. Bir tılsım kralı. Bakın, paranızı toparlamanız gerekiyor. İşinizi toparlamanız gerekiyor. Yani artık dağılan bir şeyler varsa. Bunlardan bahsettik ve bir tılsım kralı verdi. Şimdi bu dönemde Ağustos ayında en değerli insanlardan bir tane. Zaten evet çok değerlisinizdir. O ayrı konu. Hani hepimiz değerliyiz. Ama şimdi bir kişi diyelim hamile. Bir kişinin düğünü var. Bir kişinin yani eğitim konuları çok fazla gündemde. O şehir değiştirecek. Yani tabii ki sizin demek ki böyle özel bir konunuz var. Herkesin gözünde parlayan bir yıldız gibisiniz. Herkes size böyle ekstradan belki dikkat ediyor. Herkes size ekstradan böyle bir önem veriyor olabilir. O yüzden dedim ekstradan bir değeriniz var. Derseniz ya ben para kazanmıyordum. Yani normal bakılıyor. Şimdi para kazanmaya başlayınca bir sözümün ağırlığı olmaya başladı. İşte evlenince ya da hayatıma birisi girince insanlar bana daha ciddi bakıyor. Artık ne durumunuz varsa, dediğim gibi belki ameliyat işiniz varsa bu sebeple de hani insanlar daha dikkatli, böyle bir kırılabilecek bir değerli bir taş gibi size davranabilirler. Böyle bir ekstra durumunuz var. Onun haricinde tabii ki tılsım kralısınız. Haliyle de bakın gene eril enerji, gene krallardan devam ediyoruz. Size bu dönemde maddi açıdan çok büyük başarılar getirir. Zaten burada genel bir başarı, fırsatların yakalanması ve bunların hani gönülden geçerek değil mantıkla karar verilmesi söz konusuydu. Burada da özellikle
para getirecek meslekler, para getirecek işler, evlenirken bile ya da bir aday seçerken, yer değiştirirken, şehir değiştirirken sadece oraların yani görüntüsel güzellikleri değil, ilerleyen dönemlerde size maddi olarak bir kazanç getirir mi yoksa öylesine mi? İşte bunlara çok çok daha dikkatli baktığınız bir dönemdesiniz ve devam ediyorum. Değnek sekizlisi. Değnek sekizlisinde şu vardır. Benim artık bir hedefim var. Önceden de belki hedefiniz vardı ama tutturamadınız. Şimdi artık bu hedefe o kadar çok net böyle kilitlenmişsiniz ki bunun için ne gerekiyorsa, ne kadar zaman harcanması gerekiyorsa, ne kadar hani işimi, gücümü, zamanımı, işte planlarımı, projelerimi toplamam gerekiyorsa evet hani araba alacağım, evi alacağım, eğitimdir, iştir, kariyerdir ya da aşk hayatıdır. Hani hedefim bu. Malımız var. Onu satacağız. Bunun için artık ne gerekiyorsa emlakçı mı, ne lazımsa etrafa haber mi salacağız? Hepsini yapmaya başladığınız bir dönemdesiniz. Gerçekten böyle bir yöne doğru, amacınıza doğru bir odaklanma durumu var. Aynı zamanda arkadaşlar değnek sekizlisinde genel olarak var olan gündemlerin dışındaki olaylar olur. Mesela şehir dışı, ülke dışı, eğitim alıyorsanız ya da zaten bir eğitiminiz varsa bunun dışında, hayatınızda sadece işte aile hayatı, evin içerisi o kadar. Bu varsa bunun dışında başka şeyler olabilir. Sadece kendi ailem, annem, babam, kardeşim, ben olarak bildiğiniz bir aile varsa evlilik durumları olabilir. Başka bir aileyle tabii ki birleşiyorsunuz. Haliyle böyle ailenizin haricinde bir aile daha, belki 2-3 aile birden gündeminize gelebilir. Böyle bir durum daha var. Onun dışında bir ölüm kartı geliyor. Ölüm kartı demek bir şeylere baştan başlamayı, tekrardan size bir fırsat sunulduğunu, bu fırsat için çok teşekkür etmeyi, minnettarlığı beraberinde getiriyor. Bu ölüm kartı çok bazen yanlış anlaşılabiliyor ama değil. Bakın arkadaşlar, bir şeyler bitiyor. Teşekkür ederim benim önceki hatalarımı unuttuğunuz için, işte ailem bana tekrardan deneme şansı verdiğiniz için, bana yeniden güvendiğiniz için, maddi olarak evet bir şey oldu, battı, çıktı, bir şey oldu. Şimdi benim tekrar bir maddi gündemim var ve bana destek oluyorsunuz. Çok minnettarım, çok teşekkür ederim. Bu tarz bir olayınız var. Belki de dedim ya, bazı şeyler görmezden geliniyor diyerekten. Demek ki bu görmezden gelinecek kadar güzel bazı başarılar ve hedefler var. Bu sefer herkes belki daha fazla size inanıyorlar diyebilirim. Ve tabii ki ölüm kartı kiminle ilişkili? Akrep burçlarıyla ilişkili. Hemen bir öncesine baktığım zaman bir hedef görüyorum. Sizler ve akrep burçları bu hedefiniz doğrultusunda bir araya gelebilirsiniz. Güneş yükselen ay burcu akrep olan bir kişiyle hayallerinizi beraber gerçekleştirme durumlarınız var. Şimdi devam ettiğim zaman ağ atıcı var. Arkadaşlar burada siz artık hazırlıklarınızı yapmışsınız. Hazırlıklarınız bitiyor ve artık bir şeyler meyvesini vermeye başlayabilir. Başvurularınıza cevap alabilirsiniz. Artık mahkemeniz mi var? Spor yapmaya mı başladınız? Artık Ağustos ayında bunun etkilerini görürsünüz. Çok dua mı ettiniz? Belki sonuçlarını görebilirsiniz. Onun dışında işte ameliyat olmuştum. Yeni yeni iyileşiyorum. Tabii ki sonuçlarını görmeye başladık diyebilirsiniz. İşte başka konularla ilgili. Demek ki artık sizler cevap alıyorsunuz. Onun haricinde burada hazırlıkların meyvesini vermesi şöyle bir anlam. Siz hala hazırlıklarınıza devam ediyor olabilirsiniz. Mesela evleneceksinizdir, iş kuracaksınızdır. Burada hazırlıkların meyvesini vermesi demek illaki sonuç değil, süreci de birlikte getiriyor. Yani üstüne kata kata önce işte duvarları boyadık, şurayı şöyle yaptık, sonra raflar geldi. İşte eğitim hayatınız, iş hayatınız. Evet, yavaş yavaş işe alışıyorum. Alıştıkça zaman geçiyor, ben para kazanıyorum. Yani böyle yavaş yavaş o süreci sizlere yine ifade ediyor. Direkt olarak sonuç değil. Onun dışında yankılanan, burada arkadaşlar çok güzel şeyler duyarsınız. Yani herkes der ki, aa terazi burcu işe girmiş, aa terazi burcu şöyle, terazi burcunun annesi işte çok güzel bir iş başlatmış, terazi burcunun evladı şöyle bir şey kazanmış, şuraya gidiyor, bunu böyle yapıyor. Hem kendiniz hem çevreniz için çok güzel şeyler duyarsınız. Bir de taşkın var, bolluk var. Zaten maddi açıdan çok bolluğun, bereketin,
değerli olmanın varlığından bahsetmiştik. Maddi açıdan elinize güzel şeyler geçebilir. Hani dağılmış bir miktar para varsa bunları toparlayabilirsiniz. Bir para almadan, maaş almadan. Bakın bahsetmiştik, belki bir şeyler satacaksınız. Hani bir hedefiniz var demiştik ya. Bu hedefiniz arkadaşlar çok güzel bollukla sonuçlanıyor. Ama sadece bolluk demiyor. Bakın bir taşkın diyor. Benim bir kovam vardır, buna altın doldururum. Evet, bu benim için yeterli değilim. Çünkü o kova kadar ben altın, para, aşk, sevgi, bol bol sevgi bekliyordum. Ama bana öyle bir geldi ki artık kova kova dolduruyorum. Yani o kadar doluyor ki taşmaya başlamış. Artık bir taşkın olmuş. Sadece o para, o sevgi sadece bana değil, evlatlarıma da yetiyor, anne babama da yetiyor. Yani herkese verecek kadar sevgisi olan, herkese yetecek kadar parası olan bir insan da gelebilir. Siz de bu taşkına, siz de bu bol bol sevgidir, maddiyattır, maneviyattır verebilecek olan kişiye dönüşebilirsiniz. O açıdan çok çok şanslısınız. Bir minnettarlık, bakın ben az önce sizlerle bunu paylaşmıştım. Gerçekten hani şükretmeyi bilmekle alakalı. Yani çok teşekkür ederim. Bana destek olduğunuz için, bana ikinci bir şans verdiğiniz için çok minnettarım demiş miydim? Evet, demiştim. Bakın, görüyor musunuz? İlla ki bu kart geliyor, ölüyoruz, bitiyoruz, geberiyoruz anlamına gelmiyor. Asıl dönem başlıyor. Belki şimdiye kadar kaç yaşındaysanız çok sıkıntılı anlar geçirdiniz. Yani hani sözün meclisten dışarı, hani ölmekten beter olmak var ya. Ah, belki o kadar kötü bir dönem geçirdiniz ve asıl hayatınız yeni başlıyor. Bilemeyiz. Yani hayatın, kaderin bize neler getirdiğini, tabii ki burada tarot bakıyoruz, bize bir rehberlik sunuyor. Ama onun dışında hayat gerçekten çok çok sürprizlerle dolu. Burada 15-20 kartla değil, belki 100 tane kart açsak gene de hayatın belki bir noktadan size çekeceği, çıkaracağı sürprizi hiçbirimiz bilemeyiz. İşte burada şunu söylüyor. Öyle bir şeyler senin hayatına geliyor ki seni öldüren değil, seni yaşadığın için, bu kadar güzel şeylere nail olduğun için, olabileceğin için minnettarlık duyacağın çok güzel şeyler var. Yani önceki zamanla lanet ediyorsan artık lanet edeceğin değil, ay ne günler geçirdik ya ama çok da şey öğrendim. Yani hani insanlara güvenme, etme, bilmem ne, hani bunları öğrendim ama çok şükür şimdi maddi manevi, çoluk çocuk, işte aile bilmem ne, çok daha iyi durumdayız diyebilirsiniz. Yenileme varsa burada ev, araba, eşya, hayatınıza yeni giren insanlar, böyle arkadaşlar neredeyse topyekun böyle bir değişim, dönüşüm alanına girebilir. Yeni bir ortam, yeni arkadaşlar, yeni insanlar, bunlar olabilir. Ve az önce de dediğim gibi hani bir meslek bitirdiyseniz evet, üzerine bir daha katabilirsiniz. Çünkü bir şeyler bol bol var. Hatta dedim ya, bir tane hani annem, babam, ben, kardeşim, hani böyle bildiğiniz bir aile varsa bunun yanına 2-3 tane daha aile gelebilir diyerekten, bakın bu söz konusu ve bir dua. Dedim ya, belki sizin için bir noktada çok kıymetli bir şey vardır. Bir sürü kart açsak bile belki bunu yakalayamayabiliriz. Ama öyle bir duanız var ki arkadaşlar, artık sizin hayatınızda çok şükürler olsun. Yani ellerinizi göğe açıyorsunuz ve olan bir şey için, yani dualarınızın kabul olması ile ilgili, inşallah bütünün hayrınaysa kabul olsun diyorum. Buradan niyetlerim her zaman sizin için güzel olandan yana. Minnettarlığınızı önce, yani yukarıya tabii ki. Daha sonrasında işte çok minnettarım, çok teşekkür ederim sözlerine. Kaç tane çektim? Neyse, böyle bir alalım. Minnettarlığınızı kullanacağınız bir dönem gelebilir. Şimdi devam ettiğimde, oyun varsa arenadasınızdır. Ve artık arkadaşlar şöyle bir durumunuz var. Daha önceki zamanda konuşamadınız, sesinizi çıkaramadınız ama artık ben de sahnedeyim. Herkes çalışıyordu. Herkes işte, sen çalışmıyorsun, senin paran yok, senin çocuğun yok, sen ne bilirsin, sen sus. Sen evli misin ki, evlilik hayatını nereden bileceksin? İşte kadının şusu, erkeğin bilmem nesi, nereden bileceksin? Evli değildin, işte çalışmıyordun, nereden bileceksin? Sürekli böyle eksik kaldı diğer insanlara göre. Bakın, bunlar eksikliktir diye değil. Diğer insanlara göre, onların gözünde sizin eksik kaldığınız, işte çocuğunuz vardır, senin torunun yok, sen torun sevgisini bilemezsin. Torununuz olur, sen şunu bunu bilemezsin. Ya illa ki sizi bir noktadan böyle vurmaya çalışan insanlar varsa onlara diyeceksiniz ki artık benim de evim var, yazlığım var, kışlığım var, bilmem neyim var, işte arabam var. Ben de artık hani varsa arabayla ilgili bir sorun, işte kaskosu bilmem nesi, cart curt masrafı, ben de biliyorum artık. Yani bilmiyorsun
diyemezler. Demek ki bir şeylerin böyle bir sahibi olduğunuz, artık sizin de o oyun arenasında olduğunuz bir dönem. Tabii ki bunları sohbet esnasında, karşılıklı görüşmede söylemeniz insanlarda bir şok etkisi yaratabilir ama onun dışında. Bu arada bu sinirlendiğiniz bir konuyla alakalı. İlla ki öfkenizi göstereceksiniz diye değil. Sizi çok böyle insanların alttan alta ezdiği, belki meslek, belki iş bulma, eğitim, hani bu konularda eziyorlar. Sen şunu yapmadın, nereden bileceksin okumak ne kadar zor. İşte belki bunu örtecek bir olayınız olabilir. Onun haricinde bu arkadaşlar hani oyunun içerisinde olmanız, özellikle de mesela iş alanlarında sizin karşılıklı görüşmelerinizi, herkes çocuğunu evlendirdi, bir bizimki kaldı. Artık siz de o sözdür, nişandır, bu telaşları yaşamaya başlayabilirsiniz. Çünkü burada karşılıklı görüşme, konuşma, aşktır, iştir, hani aile, yuvadır. Bunlarla alakalı olaylarınız olabilir. Ama dediğim gibi insanlar sizi mesela sürekli evlilik, çoluk çocuk, iş, artık hangi konuda hani vurmaya çalışıyorlarsa bu konularda daha çok yaşayabileceğiniz güzel bir başarınız var. Devam ettiğimde bir politika var. Politika hani normal güncel politika, siyasetle ilgilenme anlamından öte, belki çok ilgilisinizdir, olabilir. Ama daha çok arkadaşlar yalanları anlatır. Bakın burada zaten belli, yani bir maske var, gülüyor ve hemen arkasında görüyorsunuz yılan suratlı böyle çirkin, tuhaf bir şey var. Bu tamamen yüzünüze gülüp arkanızdan konuşan insanları anlatıyor. Tamamen yalan anlamı var. İsminin politik olmasına bakmayın. Yalan söylendiğini ve böylelikle de sizi manipüle etmeye çalıştığını ifade ediyor. Devam ettiğimde bir yolculuk var. Şimdi arkadaşlar bu yolculukla birleştiğinde sizi yalan bir işe, yalan bir ilişkiye inandırmaya çalışabilirler. Size bak bu ev çok güzel, işte burası çok değerlenecek derler. 10 yıl 20 yıl beklerseniz bazı yerler vardır. Yani kadastro, yani yol geçmez. Ve biraz böyle sıkıntılar olabilir. Size böyle sıkıntılı yolculuğa çıkaracak insanlar olabilir. Lütfen gözünüzü dört açın. Hemen her şeye böyle inanmayın. Bu bir. İkinci olarak da burada bir yolculuk var. Yani baya hani gitmeli bir alan var. Burada sizi kandırabilirler. Yani hadi köye gidelim, İşte şu bilmem ne halanı, teyzeni görmeye gidelim denir. Ama halbuki sizi orada, belki bekarsınızdır, birilerine göstermeye götürüyor olabilirler. İlla ki buradaki yalan size maddi zorla hani uğratmak için değil. Onun dışında geçmiş yaşamlarla birleştirildiğinde, şimdi bu geçmişten kalma bir olayla ilgili değil. Sizin bu geçmişteki yalanlardan artık uzaklaştınız. Çünkü yolculuk eşittir mesafe. Haliyle geçmişte bir şeyler oldu, sıkıntılar oldu, yalan yanlış işler, arkadaşlıklar olduysa sizin buradaki geçmiş yaşamlardan artık uzaklaşma durumlarınızı ifade ediyor. Onu da söyleyebiliriz. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakınız. Hoşça kalın. Bay bay.